Dün Lübnan'da, Beyrut'ta yapılan saldırıdan sonra da Haniye suikastinden sonra da ABD bizim bunlarla hiçbir alakamız yok gibi bir tutum takınmış durumda. Yani bunlar İsrail'in operasyonları, İsrail cevap versin gibi bir cevap vermişti bize. Hatırlarsa izleyicilerimiz dün Beyaz Saray CNN Türkiye verdiği cevapta İsrail'in operasyonudur onlar konuşsun demişti. Şimdi tabii Haniye suikasti ABD için aslında çok daha ilgilendiren bir konu. Çünkü Haniye şu an ABD'nin çok da gerçekleştirmek istediği o rehine ve ateşkes anlaşmasında arabuluculuk rolü üstlenen biriydi. Ve birkaç hafta önce, yani 10 gün kadar olması lazım, Blinken, ABD Dışişleri Bakanı çıkıp şunu söylemişti. Son 10 metredeyiz, 10 metrelik bir düzlük kaldı ve ateşkes anlaşmasına hiç olmadığımız kadar yakınız demişti. Şimdi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı iki hamleyle bırakın son 10 metrelik düzlükte olmayı tamamen masayı yıktı attı. Ve bu da ABD'nin, yani Biden yönetiminin son kalan 6 ayında, 5,5 ayında elinde bir nur topu gibi bir ateş daha olacağını gösteriyor. Belki de bir bölgesel savaş daha olacağını gösteriyor. Bakın geçtiğimiz hafta yaşanan Netanyahu ziyareti gerçekten de tarihe geçecek bir ziyaretti. Alelade bir ziyaret değildi. Biden ve Kamala Harris'le görüştüğünde çok da memnun kalmadığı, özellikle Biden o görüşmeye rehine ailelerini getirilmişti. Yahudi aileleri ve onlar yalvarmıştı Netanyahu'ya lütfen artık bu anlaşmayı imzala diye. O da tabii 2 gün sonra zaten cevabımızı yollayacağız Hamas'a, ben de istiyorum anlaşmayı imzalamayı derken 2 tane suikastle tamamen böyle bir şeyin ihtimalini çöpe atmış oldu ve şöyle de bir tehlike oluştu. Acaba artık o rehineler yaşatılacak mı? İntikam konusunda rehineler kullanılacak mı? Bu da önemli bir nokta. Blinken, yani daha geçtiğimiz haftalarda son 10 metrelik düzlüğe girdik diyen Blinken şunu söylüyor. Bu konuda bilgimiz yoktu, dahil değildik. Nasıl bir etkisi olacağı konusunda spekülasyon yapamam. Spekülasyon yapmak çok zor bu konuda. Ancak size söyleyebileceğim şey ateşkes sağlamanın zorunlu olduğudur ve biz Amerika Birleşik Devletleri olarak ateşkes konusunda çalışmaya devam edeceğiz diyor. Şimdi Blinken 2 tane de telefon görüşmesi gerçekleştirdi bugün. Biri Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Thani ile, biri de Ürdün Dışişleri Bakanı ile. Burada da bölge ülkelerine şu mesajı veriyor. Gerginliği arttırmayalım, burada kalsın, biz ateşkese yönelelim. Ama ABD hamiliğini yaptığı, İsrail'in yaptığı bu 2 suikastten sonra nasıl bunu bölge ülkelerine önerebilir? Tabii bu da bir soru işareti. Bir de Austin'in, yani ABD Savunma Bakanı'nın söylediklerini ileteyim ki bunu zaten hep duymuştuk. Hatta Fulya senin de birkaç ana haber bültenimizde bu hafta bunu konuşmuştuk, Pentagon'un cevabını. Diyor ki bölge genelinde daha geniş çatışmayı engellemek için her şeyi yapacağız. Savaş kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum savaşın, ama kesinlikle İsrail'i savunmaya yardımcı olacağız. Nisan ayında İran'a karşı bunu yaptığımızı gördünüz. Bunu tekrar yapmamızı bekleyebilirsiniz dedi. Yani birkaç gündür anlattıklarımızı Austin bugün tekrarlamış oldu. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimi suikastle öldürürlerse öldürsünler, İsrail'e geri saldırdığınız an biz onları askeri olarak savunuruz diyor Amerika Birleşik Devletleri. O zaman Yunus, aslında Amerika'nın eylem ve söylemi arasında bir fark mı ortaya çıkıyor? Aslında savaşın en başına baktığımızdan itibaren aylardır biz bu farkı görmüyor muyuz? Yani bir yandan ateşkes olabilmesi için işte girişimlerde bulunuyor, ülkelerle telefon görüşmeleri, temasları oluyor. Dışişleri Bakanı'nın, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın diğer yandan işte yetkili isimler bu savaşın bölgeye yayılmaması gerektiği yönünde fikirleri olduğunu beyan ediyor. Ama baktığında da İsrail'in her zaman arkasındayız açıklamasını da yapıyor. O zaman İsrail bu savaşı bölgeye yaymak istediğinde, daha büyük bir adım attığında arkasında her türlü desteği vermeye devam edecek midir? Yani askeri anlamda da siyasi anlamda da bu desteği sürecek midir? Bunu mu görüyoruz? Bu mu çıkıyor ortaya? Fulya, şimdi seninle 26 Haziran'da ana haber bülteninde buluşmuştuk. Çünkü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Pentagon'a gelmişti. Ve Pentagon'da mevkidaşıyla yaptığı o görüşmede çok tarihi birkaç cümle kullanmıştı. Belki de bugüne ışık tutabilecek, son 24 saate ışık tutabilecek. Dedi ki biz
bölgede gerçekliği değiştireceğiz. Sahada gerçekliği değiştireceğiz ve bir yol ayrımındayız demişti. O direkt kafamızda şu soru işaretini oluşturmuştu. Acaba İsrail bölgede gerilimi daha da tırmandırıp bir savaş mı çıkaracak? Ve bunun biz belki de 2 adımını gördük. Atılan bu 2 adım, Haniye ve Şükrü suikastleri, adeta Yoav Gallant'ın bir ay önce Pentagon'a gelip ABD'nin mekanında, Pentagon'un içinde verdiğin mesaja bizi yönlendiriyor. Ama o zaman da demişti Austin ve Biden yönetimi. Biz gerginlik istemiyoruz ama gerginlik çıkarsa da İsrail'in arkasındayız diye. Burada şu çok önemli aslında. Belki de önümüzdeki 4-5 yıla ışık tutacak bir görüşme. Trump-Netanyahu görüşmesi. Çünkü o görüşmeden çıktıktan sonra akşamına bir miting düzenledi Trump ve şunu söyledi. Liberal Kamala'nın aksine ben İsrail'in terörle savaşını destekleyeceğim diye. Netanyahu Trump'tan açık bir çek mi aldı? Netanyahu Trump'a ben yürüyorum dediğinde Trump da yürü arkandayım mı dedi. Ve burada bir savaş çıkması halinde, bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde özellikle İran üzerinden Trump'ın suçlayacağı kesin belli. Biden yönetimi, Kamala Harris. Ve bu da 5,5 aylık süreçte ABD Başkanı'nın ve Başkan Yardımcısının ajandasını ciddi anlamda zorlayacak gelişmeler. Çünkü Trump ne diyor? Bunlar savaş çıkarıyor, ben savaşları bitiriyorum. Bunlar bölgeyi kan gölüne çevirdi, bölgeyi 3. Dünya Savaşı'na sürüklüyor, ben bunları düzelteceğim diye. Bir de son olarak şunu söylemek lazım. Pazar gecesi, Türkiye'de pazartesi sabahı karşıydı. Donald Trump New Jersey'de şöyle bir şey söyledi. Yahudiler bana oy verin çünkü bana oy verirseniz ben İsrail'i kurtaracağım. Bana oy vermezseniz İsrail yok olacak demişti. Bu söylemini niye son birkaç gündür özellikle arttırdı? Neden Yahudilik üzerinden, İsrail üzerinden, İsrail'i koruma üzerinden, İsrail'in savaşı üzerinden bir politika düzenlemeye başladı? İşte o cuma günkü Netanyahu görüşmesinde neler konuşulduğu gerçekten bence kilit öneme sahip burada. Evet, İdris Arıkan, sen ne dersin? O Netanyahu-Trump görüşmesinde kapalı kapılar ardında neler konuşulmuş olabilir? Son 1 dakikan varmış. Kısa bir değerlendirme sonra var. devam ederiz. Amerika'nın bu konuda işte 7 Ekim'den beri işte yaklaşık 100 bin sivilin etkilendiği bir konuda İsrail'e destek vermediğini söylemek zaten çok akılcı değil. Şu anda geldiğimiz noktada Amerikan yönetiminin Filistinleri korumak için herhangi bir şey yaptığını söylemek hiç mümkün değil. Barış anlaşması deniyor. Barış anlaşmasının şöyle bir durumu var. Oradaki esirlerin, İsrailli esirlerin de karşı tarafa dahli işte iadesi konusu var. Netanyahu'nun savaşı sürdürmek için bunu sürdürmek istediğini, buna engel olmak istediği biliniyor. Baktığımızda son tahlilde Amerika'nın destek vermediği bir İsrail'in bu tür bir şey yapabilmesi, bu tür katliamlara neden olabilmesi mümkün değil. Peki şimdi bir araya gidelim ama bizden ayrılmayın efendim. Bu konuyu detaylıca konuşmaya devam edeceğiz. Ana haber devam edecek kısa bir aranın ardından.